Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün size tam buğday unlu, çok sağlıklı ve çok lezzetli bir Ramazan pidesi tarifiyle geldim arkadaşlar. Şimdi hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyu alıyorum. Su bardağı ölçüm 200 mililitre, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı da şeker ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatıp 10 dakika bekletiyorum. Malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. 10 dakika kadar beklettikten sonra mayam aktifleşmeye başlamış. Artık unumu ekleyebilirim. 3 su bardağı tam buğday unu, 1 su bardağı normal beyaz un ekledim. Bu arada eğer yaş maya kullanmak isterseniz yarım paket kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar da ruşeyem ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Hamuru yoğurmaya başlayacağım. Eğer ruşeyem eklemek istemezseniz o kadar 2 yemek kaşığı kadar un miktarını arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ben ekmeğin besin değerini arttırmak için ruşeyem de ekledim. Evet, hamurumu elimle şöyle bir toparlayacağım. Çok da fazla yoğurmaya gerek olmadan mayalanmaya bırakacağım. Sizin de gördüğünüz gibi eli yapışan oldukça cıvık bir hamur olacak. Hamurun üzerini kapatarak ılık bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. 1 saat sonunda hamurum gayet güzel bir şekilde mayalandı. Elimi hafifçe yağ batırarak bu şekilde hamuru katlıyorum. 15 dakika daha mayalanmaya bırakıyorum. Birkaç defa bu şekilde mayalanmaya bırakacağız. Böylece hamuru çok fazla yoğurmaya gerek duymadan içi puf puf güzel bir pidemiz olacak. Ben her seferinde 15'er dakika mayalandırdım. Ortam ısısı buna yetti arkadaşlar, ama siz kendi ortamınızın ısısına göre bu süreyi arttırabilirsiniz. Evet, ikinci kez hamurum mayalandı. Şimdi bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. Hafifçe elimi yağ batırarak bu şekilde hamurumu katlıyorum ve tekrar 15 dakika daha mayalanmaya bırakıyorum. Evet, hamurum son kez mayalandı. Tekrar hamurumu şöyle bir yoğuracağım ve artık fırın tepsime alacağım. Bu arada ben de hamurun üzerine süreceğim sosu hazırlamak istiyorum. Sosu için 2 yemek kaşığı un, 4'te 1 su bardağı kadar ılık su, su ve unu karıştırıyorum. Un iyice içinde kaybolana kadar, bulamaç haline gelene kadar karıştırıyorum. Kıvamını açmak için biraz daha su ekliyorum. Bir sos kıvamını almalı. Bir yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yumurta sarısı ekledim. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Sosum hazır. Evet, sosumun kıvamını da göstermek istiyorum. Tam bir sos kıvamında. Fırın tepsime hamurumu alıyorum. Elimi sosa batırarak hamurumu fırın tepsime istediğim şekilde, istediğim büyüklükte yayıyorum. Ben tek bir pide olarak hazırladım arkadaşlar. Siz isterseniz 2'ye bölebilirsiniz. Arkadaşlar, bu arada hemen şu hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve tarif hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yazarsanız çok sevinirim. Pidemi istediğim büyüklükte yaydıktan sonra parmaklarımı yine sosa batırarak pide şeklini veriyorum.
Ramazan pidesini tam buğday unuyla denemediyseniz arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü tam buğday unu kullanmama rağmen çok yumuşak ve çok lezzetli bir pide oldu. Üzerine serpmek için ben bu kez ay çekirdeği ve kabak çekirdeği kullandım arkadaşlar. Siz isterseniz susam ve çörek otu da isteğinize göre serpebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pidemi altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Evet, pidem fırından çıktı. Bakın, nar gibi kızardı. Şimdi kesip size içini de göstermek istiyorum. Bakın nasıl yumuşak, pamuk gibi bir pide oldu. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.